Merhaba dostlar. Mükemmel bir hosteldeyim. Kutaisi'de Camellia Hostel. Buraya sadece 25 lira veriyorum geceliği. Bakın tek başıma kalıyorum. Biraz dağınık, kusura bakmayın. Tek başıma kalıyorum burada. Böyle. Of. Ya o kadar güzel bir hostel ki. Burada arkadaşlarım da var. Şu anda burada değiller. Burada Rus bir hanımefendi. Burada da Slovak bir hanımefendi kalıyor. Onlar da gezgin. Mutfak şu şekilde. Bakın şöyle göstereyim. Sabahleyin bana kahvaltı hazırlamışlar, sağ olsunlar ya. Şöyle de Tolda diye yanlış yazarak. Çok tatlılar ya. Bir kahvaltı hazırlamışlar. O kahvaltıyı yaptım. Şöyle şurada da duşumuz var. Camellia Hostel'e rahatlıkla, gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Lia burayı işletiyor. Çok tatlı bir hanımefendi o da. Tertemiz. Gerçekten de. Şimdi asıl size hostelin manzarasını göstereceğim ya. Çok tatlı bir bahçesi, çok da tatlı bir köpeği var. Burada da oturabiliyorsunuz. Böyle bir akşamları burada oturmayı tercih etmiyoruz. Kışın belki burada oturulur ama özellikle yazın kesinlikle burası arkadaşlar. Sürekli esiyor. Püfür püfür. Şöyle harika bir manzarası var. Sandalyeyi çekiyorsunuz şöyle şu tarafa ve Kutaisi'nin manzarasıyla beraber bu güzel hostelde kalabiliyorsunuz. Bazen Lia ile şurada yemek yedik. Bakın. Arkadaşlar bu bizim hostele yakın bir noktada Kutaisi'de. Homemade yani ev yapımı bir cheesecake ve ev yapımı bir limonata. Çok iyi. Gerçekten. Kutaisi'nin sabahından günaydın. Kutaisi sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz ve böyle pek çok grafitiyle karşılaşıyoruz. Ben bu sanatı çok seviyorum. Bence çok güzel bir sanat. Özellikle grafiti sanatçılarına kesinlikle destek verilmesi lazım. Şehirleri güzelleştiriyorlar. Onlara yer açılması lazım. Bakın Kutaisi'nin sağlı sollu tarihi binaları, genelde şehirdeki bütün binalar oldukça eski. Ben de böyle 1965'ten kalma bir hostelde kalıyorum, Sovyet döneminden. Maya Shiburdanidze adlı bir kadın satranç şampiyonu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ve bu parka onun ismini vermişler. Bu ilgimi çekti. Parklarına genellikle böyle matematik şampiyonları, satranç şampiyonları gibi isimleri doğrudan doğruya parklarına veriyorlar bu şampiyonların. Çok hoş, çok güzel. Bir köprünün üzerinden geçiyoruz. Altımızda yine dereler var. Bu sefer biraz daha geniş bir dere. Bakın şöyle görüyorsunuz. Bagrati Kilisesi'ne doğru ulaşmaya çalışıyorum. Bakın bu oyunu Tiflis'te de görmüştüm. Sol tarafımda ise binalar var. Ben Kutaisi'yi çok sevdim arkadaşlar. Yani böyle karakteri olan şehirleri çok seviyorum. Yani karakterden kastım yeni bina çok az. Şehrin kendine has bir dokusu var. Kendine has bir dili var. Yani gerçekten de uzun zamandır bütün şehirler birbirlerine benzemeye başladı. Bu yenileşme şehirlerin dokularını bence mahvediyor. Bu dokuların korunması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok güzel ya. Tam böyle ırmağa bakan bir noktada çok eski bir ev. Burada pek çok yer müzelik bence. Belki bazılarını koruyorlardır, henüz bilmiyorum. Şimdi kiliseye doğru devam ediyoruz dostlar.
Kutaisi'de böyle merdiven sokaklar var. Bir çevresi de dağlar olduğu için o dağlık bölgelere çıkarken böyle merdiven sokaklar yapmışlar. Yani fevkalade sokaklar. Bakın böyle devam ediyorsunuz. Şu aradan şimdi bir diğer sokağa geçebilmek için. Şurada da minik bir dostumuz bize bakıyor. Gitme ya, kaçma. Böyle eski binaların yanından devam ediyoruz dostlar. Tekrar bir çeşit sokak diyebilirim buna da. Böyle bir sürü merdiven var. Bakın bu resmen bir sokak arkadaşlar. Böyle inanılmaz darlaştı. UNESCO Dünya Mirası'nda olan bir katedral bu. 11. yüzyılda yapılmış. Kutaisi Katedrali diye geçiyor ya da Gürcüce ismiyle Bagdati Katedrali olarak isimlendiriliyor. Tarih boyunca pek çok kez hasar görmüş. 1950'lerde Sovyetler Birliği'nin mimarları tarafından restore edilmiş, tarihi dokusuna sadık kalınarak. 900 yıllık bir kilise. Binli yıllarda yapılmış. Bugün Gürcüler için önemli bir gün çünkü bölgeye Hristiyanlaştıran azizlerin bayramı bugün. Evet arkadaşlar, otostop çektim az önce. Sanırım kilisenin baş rahibi olması lazım ya da öyle bir şey olabilir, bilmiyorum. Bir rahip maalesef otostopa durmadı altındaki Mercedes'le. Yol üstündeki küçük parkta böyle bir elma ağacı bulduk arkadaşlar. Çok ekşi ama muhteşem. Birkaç tane daha alacağım. Kutaisi'nin pazarı. Bakın çok güzel domates. Gerçekten de. Patlıcan 1,5 lari. Görüyor musunuz arkadaşlar? 1 liraya salatalık var. Domates çok güzel. Teşekkür. Sadece ürünlerin doğal olduğunu çok net görebiliyorsunuz. Kutaisi'nin ara sokaklarındaki bir pazar burası. Sağlı sollu karşı caddede de satılıyor. Böyle pasajlarda da var. Şimdi bir girelim buraya. How much lari? 10 lari 1 kilo. 10. Valia. Sama sigarilha Bakın böyle de et reyonları var. Et, peynir burada satılıyor. Bu domuz eti.
Bakın şu şekilde şaraplar satılıyor. Bunlar büyük ihtimalle ev yapımı şaraplar ve ballar var. Yağ ve peynirlerin fiyatlarını gördünüz. Cevizin kilosu 25 lira. Bakın bal şöyle 15 lira. Böyle Kutaisi'nin çeşitli köylerinden insanlar gelip burada ürünlerini satıyorlar arkadaşlar. Burası sanırım daha çok sebze ve meyve üzerine. Havalandırmadan dolayı sesim geliyor mu size bilmiyorum. Bakın böyle pasajı görüyorsunuz. Bu pasaj gibi bir sürü şurada pasaj var. Yine şu ileride var. Böyle şu binaların alt kısmı genel olarak Kutaisi'de pazar. Yani sadece bu yok. Bu bölge tamamen pazar. Böyle Gürcü hanımefendiler burada. Genellikle onlar çalışıyor. Pazarda daha çok kadınları gördüm. Pazarın içerisinde ise böyle pişirilme noktası var. Bakın burada etleri görebiliyorsunuz. Bu tarafa doğru pazar ve pazardan çıkanlar da burada yemek yiyebiliyor. Böyle labirent gibi pazarlar. Kirazın fiyatı 15 lira. Fresh, very fresh. Wonderful. Wonderful. Sanırım bunlar kabak arkadaşlar. Kabak olduğunu zannediyorum. Kutaisi Askeri Müzesi'ndeyim. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili burada kahramanlarını koymuşlar. Yani Adolf Hitler'e karşı savaşan, Sovyet zamanında Adolf Hitler'e karşı savaşan Gürcü kahramanlar. Adolf Hitler'in kamplarına düşmüşler. Özellikle Kiev'de bakın. Kutaisi'nin tam merkezinde böyle bir heykel yapmışlar. Evet, gelin geçiyor arkadaşlar. Gelin geçiyor. Bu bizim kültürde de bilinen bir olgu. İlerlerken böyle çok tatlı bir küçük şelaleyle karşılaştım. Böyle dağdan gelen suyu buradan içebiliyorsunuz. Direkt. Gerçekten de çok güzel görünüyor. Hostelden arkadaşım Nina ile beraber gidiyoruz Botanic Garden'a. Böyle yavaş yavaş dağla dağla geçiyorlar. Buradaki botanik bahçesine girdik. Akşamleyin Lia, Nina ve ben akşam yemeği yiyeceğiz hostelde. Lia, hostel sahibi arkadaşımız,
bizi davet etti. Şu anda Kutaisi'deki botanik bahçesinin girişindeyiz. Bakın şöyle gösteriyorum sizlere de. Buradan geldik ve böyle devam ediyoruz. Böyle oldukça yeşil bir yer. Tek tek ağaçların çeşitlerini yazmışlar. Rengarenk çiçekleri görebiliyorsunuz dostlar. Bakın şu tarafta. Bu renkleri görmemizin nedeni evrimimiz sırasında primatken, yani bizler evrimimiz sırasında ağaçlardaki renkli meyveleri görmek üzere programlandık. O yüzden de özellikle kırmızı, sarı, mor bu tip meyve renkleri bizim çok daha net bir biçimde dikkatimizi çeker. Çünkü doğadayken onları bulmamız gerekiyordu. Nina aralarına geçti bile. Arkadaşlar, Sekua diye bir ağaç yanındayız. Bu daha çok Madagaskar bölgesinde olan bir ağaçmış. Madagaskar, right? Madagaskar bölgesinde ve ortalama 800 yıllık bir ağaç. Gerçekten de muhteşem. Ona böyle dokunmak da muhteşem. Oh, çok güzel. Çok büyük. Gövdesi çok büyük. Kendisi çok büyük. Evet, bu bölgedeki ağaçlar genellikle çok büyük ve çok yaşlı. Bunlar bir tık daha genç, yani bir tık daha genç dediğim 250 yıllık, 300 yıllık gibi. Bakın şöyle göstereyim. O kadar uzun ve o kadar büyük ki. Yaklaşık herhalde 20-25 belki 30 metre var. Böyle bakın, yine bir çan var. Bakın. Böyle bir ağacın içerisinde bir kilise yapmışlar. Böyle ağacın tamamını oymamışlar. Bir kısmını oymuşlar. Evet, İsa peygamberin üstünde. Aa, çok güzel yapmışlar ya. Çok hoş. Meryem Ana, İsa peygamber ve çeşitli azizler burada görülüyor arkadaşlar. Böyle yukarı doğru da bakın bir cam mekan var. Resmen buz gibi arkadaşlar. Tertemiz ve buz gibi bir dağ suyu. Bakın.